Fas, Afrika'nın en farklı ülkelerinden biri. Hem Doğu, hem Afrika, hem de Akdeniz ülkelerinin özelliklerini taşıyan renklerin ülkesi. İslam coğrafyasının en batısında yer alan bu sıcak ülkeyi gelin birlikte keşfedelim. Devam etmeden önce kanalımıza destek vermek için abone olmayı unutmayın. Fas, resmi adıyla Fas Krallığı bir Afrika ülkesi. Kuzeybatı Afrika'nın en ucunda yer alan ülkenin Atlantik Okyanusu'ndan Cebeli Tarık Boğazı'nı çevreleyip Akdeniz'de son bulan uzun bir sahil şeridi var. Sınır komşuları ise Cezayir, Moritanya ve Fas topraklarında iki özerk şehri bulunan İspanya. Ülkenin tartışmalı olan bir diğer komşusu da Batı Sahra. Sebebi ise İspanya'nın 1884 yılında sömürgeleştirdiği Batı Sahra topraklarından çekilince bölgenin paylaşımının Moritanya ve Fas arasında sorun oluşturması. Bugün bölgede Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti bulunmakta. Ama Fas ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor. Batı Sahra'nın 2/3 ise Fas'ın kontrolünde. 446 bin kilometrekare yüz ölçüme sahip ülke, dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra Çölü'nün de bir kısmına sahip. Fas'ın başkenti Rabat. En büyük şehri ise Casablanca. Sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan ve en sevilen Hollywood filmlerinden biri olan Casablanca filmi sayesinde Casablanca şehrinin ünü neredeyse ülkenin önüne geçmiş durumda. Filmin konusu ise 2. Dünya Savaşı ve mülteciler sorununun yer aldığı acıklı bir aşk hikayesi. Fas, Türkiye'nin 2 saat gerisinden gelmekte. İki ülke arası uçuş süresi ise yaklaşık 5 saat. Fas'ı ziyaret etmek isteyen Türkiye vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaftır. Fas'ın tarihi M.Ö. 8000'li yıllara kadar uzanmakta. Kuzey Afrika'nın en eski halkı olan ve Fas'ın yerli halkı Berberilerin ataları olarak kabul edilen Amazigh adındaki halk, bu topraklara yerleşerek tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Sonrasında bir Akdeniz kavmi olan Fenikeliler, Fas'a ticaret kolonileri kurar. Fenikelilerin gelişiyle Akdeniz'in bu önemli noktası Roma'nın ilgi alanına girer ve kısa süre sonra da bu bölge Roma'ya dahil olur. Ülke toprakları daha birçok medeniyetin egemenliği altına girse de Fas'ın yüksek dağlarındaki Berberileri hüküm altına alamazlar. 7. yüzyıla gelindiğinde ise topraklar Müslümanların hakimiyetine girer. Müslümanların gelmesi Fas'ta yaşananları derinden etkilemiştir. Kendilerinden çok da uzak olmayan Arapların kıyafetlerinden, geleneklerinden, kültürlerinden etkilenirler ve İslam dinini benimserler. Arap hakimiyeti 7 asır sürdükten sonra yerel hanedanlar dönemi başlar ve Araplar krallıktan sürülür. Fakat topraklar 15. yüzyıldan itibaren de Portekizler ve İspanyollar tarafından sık sık saldırıya uğrar. Ayrıca o dönemde Osmanlı himayesinde bulunan Cezayir'den de Fas'a sık sık saldırı yapılır. Ancak ne Osmanlı seferleri ne de Avrupalıların seferleri bu dönemde Fas'ı ele geçirmeye yetmez. Pek çok işgal girişimi atlatan Fas, 1912 yılında Fransız sömürgesi haline gelir. Bu durum Fas'ı sosyopolitik ve kültürel olarak derinden etkilemiştir. Fas Krallığı 1956 yılında tekrar bağımsızlığını kazansa da halen derin bir Fransız etkisi altında. Bunu Fransızcanın neredeyse ana dil haline gelmesinden ve mimari yapılarındaki etkilerden kolayca anlayabilirsiniz. ...1956 yılında bağımsızlığını kazanan Fas, bugün parlamenter monarşiyle yönetilen bir ülke. Ülkenin dini, askeri ve siyasi liderliğini yürüten kral, ekonominin kilit sektörlerini de elinde tutuyor. Ayrıca her yıl düzenlenen tahta çıkış töreni öncesi tutuklular hakkında af kararı ilan ediyor. Fas'ın nüfusu yaklaşık 37 milyon kişi. Etnik olarak nüfusun %99'u Arap ve Berberi iken %1'i diğer milletlerden oluşmakta. Bunun yanında çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere 4,5 milyon civarında Faslı ise yurt dışında yaşamakta. Avrupa'dan en fazla vatandaşlık alan kişilerin başında da Faslar geliyor. 2019 yılında Avrupa vatandaşlığı alan Faslı sayısı 66.800 kişi. Ülkenin resmi dili Arapça ve Berberice olmasına rağmen konuşma dilinde İspanyolca ve Fransızca ile karışık Fas Arapçası daha yaygın.
Eski Fransız sömürgesi ülkede iş dünyasında, siyasette ve eğitimde Fransızca bilmek önemli görülüyor. Ve ülkedeki birçok özel okulda sadece bu dilde eğitim verilmekte. İlköğretim ve lise seviyesindeki devlet okullarında temel dil Arapçayken, üniversite ve yüksek öğretimde Fransızca daha yaygın. Ülkede devlet üniversitelerinde okuyan her 3 öğrenciden ikisi Fransızca bilmediği için eğitimlerinde başarısız oluyor. Bu nedenle kabul edilen yeni yasa tasarısına göre ilkokul yıllarında Fransızca eğitim yaygınlaştırılacak. Bunun yanında ülkenin %99'unun dini inancı İslamken %1'i de diğer dinlere inanmakta. Ülke ekonomisine bakarsak, Fas 122 milyar dolarla Afrika'nın 4. en büyük ekonomisi. Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas'ın ekonomisi, hizmet, tarım, imalat, balıkçılık ve turizm sektörlerine dayanıyor. 2019'da 12 milyon 900 bin kişinin ziyaret ettiği ülkede turizm milli gelirin %7'sini oluşturuyor. Ve bu sektörde yarım milyondan fazla kişi çalışıyor. Yurt dışında yaşayan Faslıların ülkeye getirdikleri dövizlerin de ekonomiye katkısı büyük. En çok kenevir üreten ülkelerden biri olan Fas'ta, kenevir çiftçilerin kuşaklardır geçim kaynağı. Avrupa'daki kenevirin çoğu da buradan geliyor. Ama çiftçilerin çoğunluğu yoksul. Ülkede Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımı 2021 yılında yasallaştı. Hükümet keneviri yasallaştırarak çiftçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve onları uyuşturucu çetelerinden kurtarmayı amaçlıyor. Ülkede sıvı altın olarak adlandırılan argan yağı da çarşı esnafları için önemli bir geçim kaynağı. Çoğunlukla cilt ve saç bakımında kullanılan ve oldukça pahalı olan argan yağı, Fas'ta bulunan argan ağacından üretilmekte. Dünya argan yağı üretiminin neredeyse tamamı Fas'ta yapılıyor. Yüz kremi ve nemlendirici gibi kozmetik ürünlerin yanında gıda ve ilaç olarak da kullanılan argan yağının 1 litresi için 40 kilo kuru meyve gerekiyor. Fas sahte ürün ihracatı yapma eğilimi bakımından da dünyada 4. sırada. Dünyada en fazla satılan taklit ve korsan ürünlerin başında ayakkabı, kozmetik ve oyuncak geliyor. Fas gelir adaletsizliği yüksek bir ülke. Gelir eşitsizliğini gözler önüne seren Gini katsayısı ülkede %40 civarında. Bu, Kuzey Afrika'daki tüm ülkeler arasındaki en yüksek oran. Her gün çok sayıda kadın sırtlarına yükledikleri 100 kilograma yakın ürünü İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağından birkaç kilometre uzaklıktaki Fas'a götürüyor. Sebebi ise bu yüklerin el bagajı sayıldığından gümrük vergisinden muaf olması. Ama geçinemeyen kadınların ödediği bedel çok ağır. Yine 2017 yılında Suvair kenti yakınlarında bir gıda yardımı sırasında yaşanan izdihamda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Fas'ın para birimi Fas dirhemi. 1 dirhem 1 lira 44 kuruşa eşitken 1 dolar 9.38 dirheme eşit. Ülkede en düşük maaş yaklaşık 2500 dirhem. Ortalama maaşsa 3500 dirhem civarı. Market fiyatlarına örnek verirsek 1 litre süt 8 dirhem, 1 litre yağ 45 dirhem, bütün tavuk 25 dirhem ve 1 kilo et 80 dirhem. Ev kiraları ise merkezi yerlerde minimum 4500 dirhem. Casablanca ve Rabat gibi merkezi şehirlerde modern bir yaşam tarzı hakimken, kırsal kesimlerde yaşayanlar daha geleneksel ve zorlu bir yaşam sürmekte. Ülkede özel okul ve hastaneler yaygın ve devlet kurumlarına göre oldukça farklı bir hizmet kalitesine sahip. Yani Fas'ta iyi bir yaşam standardına sahip olmak için yüksek gelir düzeyinin olması lazım. Düşük ve orta gelirler için yaşam koşulları daha farklı ve zorlayıcı. 2021 yılı yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 87. sırada yer alan ülkede şeffaflık büyük bir sorun. Sokaklarda sürekli para isteyen ve uzun süre insanların peşinden ayrılmayan birçok dilenci var. Bu kişiler tam olarak dilenci de değil ve çoğu kişi bunu bir alışkanlık haline getirmiş. Gerçekten ihtiyacı olanlar olsa da dilencilerin %78 aslında fakir olmayan kişiler. Fas'ta dışarıda alkol içmek yasak ve her yerde satılmıyor. Genelde otel, restoran ve kafelerde içilebiliyor. Ülkede başörtüsü zorunluluğu yok. 2017 yılından itibaren ise güvenlik sebebiyle burka üretimi ve satışı yasaklandı. Arap ve Berberi kültürünün Fransız etkisiyle harmanlandığı Fas, renklerin ülkesi olarak adlandırılıyor. Ülke Arap, Berberi, Afrika ve Avrupa kültürel etkilerinin eşsiz bir karışımına sahip.
Fas, İslam şehirlerine özgü mimari yapıları, çarşıları ve günlük yaşam tarzları gibi konularda tanıdık bir ülke hissi verebilir. Aynı zamanda Faslılar yine Türkler gibi sıcakkanlı ve misafirperver insanlar. Aile ve komşuluk ilişkilerine önem verirler. Ülkede şehirler arasında hızlı trenler oldukça yaygın. Taksiler de rengine göre özellikleri ve fiyat farkına sahip. Örneğin beyaz taksilere dolmuş gibi birden fazla kişi binebiliyor. Toplu taşıma kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Çok kalabalık oluyor ve taciz durumları yaşanabiliyor. Ülkede çoğu kadın kendini güvende hissetmediğini belirtmekte. Araştırmalara göre Fas'ta 3.700.000'i evli olmak üzere yaklaşık 6 milyon kadının şiddete maruz kaldığı bildirildi. Bu sayı ülkedeki kadınların %62'sine tekabül ediyor. Yine Fas, dünyada kadınların erkeklerden daha fazla intihar ettiği 3. ülke. Fas'ta hırsızlık ve taciz yaygın düzeyde. Ülkede 2018 yılında kamp yapan İskandinav kökenli 2 kadın turist boğazları kesilerek öldürülmüş ve katiller olay anının görüntülerini internette paylaşmıştı. Buna rağmen Fas, işlenen suç oranına göre tatil için en güvenli 5. ülke. Yine Fas'ın Marrakeş şehri, milenyum gençlerinin en çok tercih ettiği seyahat noktaları arasında 7. sırada yer alıyor. Berberi dilinde Tanrı'nın ülkesi anlamına gelen Marrakeş tarihi yapılarla dolu ve konaklama imkanı da oldukça ucuz. Fas'ı ziyaret ederseniz çoğu kişi dilinizden dolayı Türk olduğunuzu anlayabilir. Hatta 2-3 kelime Türkçe bile konuşabilir. Bunun sebebi ülkede popüler olan Türk dizileri. Fas'ta son yıllarda en çok izlenen yapımlar arasında ilk sıralarda Türk dizileri yer alıyor. En çok ilgi gören dizilerse Beni Affet, Kaybolan Yıllar, Gümüş, Aşk-ı Memnu ve Kara Sevda. Dizi sahnelerinde görülen mekanların oluşturduğu merak, Fas'tan Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin artmasındaki önemli etkenlerden biri. Aynı zamanda doğal ve tarihi bir yapıya sahip olan Fas, dünya sinemasının favori yerlerinden biri. Gladiator, Cennetin Krallığı ve Mumya ve Babil filmi ülkede çekilen dünyaca ünlü filmler arasında. Yine dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin bazı bölümleri de Fas'ta çekildi. Ülke hakkında diğer bilgilere bakarsak, Fas enerji ihtiyacının %94'ünü ithal etmekte. Kömüre ve petrole bağlılığı çok yüksek. Ülke bu soruna güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynak yatırımlarıyla çözüm arıyor. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin %52'ye çıkarılması hedeflenmekte. Fas, kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle de sorunlar yaşamakta. Su Yüksek Komisyonu'nun raporuna göre Fas'ın topraklarının %80'i çölleşebilir. Fas çöllerinde her sene çöl maratonu yapılıyor. 1000 katılımcı kavurucu sıcağın altında 6 gün boyunca 6 tam maraton koşuyor. Toplamda kat ettikleri yol ise 254 kilometre. Guinness Rekorlar kitabına göre Fas Sultanı Muley İsmail tarihte en fazla çocuğu olan baba ünvanına sahip. İsmail'in çocuklarının sayısının 867 olduğu belirtiliyor. Bu rakamın 1171 olduğunu iddia edenler de var. Afrika kıtasında olmasının yanı sıra Arap ve Fransız mutfaklarından da etkilenen Fas yemekleri oldukça çeşitli ve lezzetlidir. Baharatların, taze ve kuru meyvelerin bol miktarda kullanıldığı Fas mutfağında et de çok fazla kullanılır. Ayrıca ülkede en çok tüketilen içecek çaydır. Fas çayına normal çaydan farklı olarak nane eklenir ve çay yukarıdan doldurulup köpürtülerek servis edilir. Fas sofralarının vazgeçilmezi olan kuskus, et ve sebzenin güveçte pişirilmesiyle yapılan tajin, nohutla yapılan harira çorbası ve kuru bakla ya da bezelye ezmesiyle yapılan bissara en meşhur yemeklerinden birkaçı. En ilginç yemeklerinden biri de salyangoz çorbası. Gezilecek yerlere bakarsak, ilk durak Mavişehir Şavşavan. Şehrin maviye boyanması ile ilgili 2 rivayet var. İlki İspanya'nın uyguladığı baskılar sonucu Fas'a yerleşen Yahudilerin kutsal kitaplarında kıyafetlerinizde mavi iplikler takın yazmasıyla mavi rengi yaşamlarının her alanında kullanmaları. Bir diğer sebebi ise mavi rengin kötü ruhları uzaklaştırıp huzur vermesi. Fas film endüstrisinin merkezi olan Varzazat, Kızılşehir olarak adlandırılan en turistik şehri Marrakeş, İspanyolca'da beyaz ev anlamına gelen Atlas Okyanusu'nun kıyısına kurulmuş dünyaca ünlü bir şehir olan Casablanca, otantik pazarları ve orta çağdan kalma tabakhaneleriyle Fes, tarihi binalarıyla başkent Rabat ve Sahra Çölü gezmeniz gereken yerler arasında. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Fas hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.